Merhaba arkadaşlar. Ben Lokman Demir. GSM iletişimin sahibiyim. Sizden gelen istekler üzerine bugün Samsung Galaxy S10, Samsung G973 kodu olan Galaxy S10 telefonu. Bu benim kendi şahsi telefonum. Bunu komple sökeceğiz. Tekrar toplayacağız. Aynı zamanda ekran değişimi nasıl yapılması gerekir? Telefonun tamirinde, S10 tamirinde veya ekran değişiminde veya batarya değişimlerinde nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda telefonun içindeki tüm parçaların kaç gram olduğunu tartıp bu konuda da bilgi sahibi olacağız. Hep beraber izleyelim. Bu arada bu benim kendi şahsi telefonum. Bugün aldım. Bu arada Hasan kardeşimiz de yanımızda. Merhaba Hasan. Merhaba abi. Hayırlı olsun Esin. Sağ olasın. İnşallah size de en kısa zamanda. Nasip olur. İnşallah. Takipçiler seni çok bekliyordu. Evet baktım mesela abonelerimiz çok yorum yazıyor. Abi bir tane ekran değişimi sen yap diye. Bu arada şu anda saat gecenin 3'ü. 3 oldu mu Hasan saat? Hiç bakmıyorum. Şu an bu videoyu tamamlamak için uğraşıyoruz ve 3.5 gözü 3.36. 3.36 mı gözüküyor? Başlangıcımız Maşallah. 3.36. Maşallah. Evet. Sorun değil. Sorun değil. Telefonumuz biraz geç geldi bize. Onun için evet gördüğünüz gibi Samsung G973 Galaxy S10, bunu komple parçalayacağız. Yani parçalayacağız dediğim komple içindeki tüm parçaları sökeceğiz ve tekrar takacağız yerine. Bu arada kutu açılımı falan bizim işimiz değil. Biz sadece işin teknik kısmı ile ilgileniyoruz. İşin teknik kısmı bizi ilgilendiriyor. Samsung Galaxy S10. Bu arada sadece tamire başlamadan önce, yani sökmeye başlamadan önce cihazın en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri ön kameranın İçe gömülü, ekranın içine gömülü olması çok şık bir görüntü vermiş evet bence. ön kameranın içe gömülü olması çok şık bir görüntü vermiş. Aynı zamanda telefonun kendi şarj paylaşımı var. Şarj paylaşımı Kablosuz şarj yapabiliyoruz. paylaşımı. Tabii. Bu Mate 20 Pro'da gelen özellik. Evet şimdi Samsung'da da bu modelde yaptı. Yani bu şarj paylaşımı nasıl oluyor? Yani cihazın içindeki şarjı, arkadaşınızın şarjı bittiğinde eğer onda da kablosuz şarj özelliği var ise şu şekilde şu şarj paylaşımına basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda mesela şu telefonu bunun üstüne koyduğumuzda şu anda şarj alıyor gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda şarj oluyor durumda. Telefonda kablosuz şarj olduğu zaman şarjı paylaşabiliyorsunuz arkadaşınızla. Örnek Güzel bir bir yerde. özellik. Evet çok güzel bir özellik. Yani icabında insanlar yolda kalır. Şu an şarj en büyük sorun. Tabii. Gördüğünüz gibi bu özelliği de göstermeye çalıştık size. Gördüğünüz gibi şarj alıyor. Bu Note 8 Hasan kardeşimizin. S10. S10'umuzun. Evet. Şu anda bunun şarj paylaşımını yapıyoruz Hasan Kablosuz kardeşimizle. şarj paylaşımı. Evet. Bu özelliği gerçekten çok güzel. Buyur kardeşim. Önemli bir özellik. Evet. Telefonu kapatalım. Bakalım S10 gerçekten 157 gram mıymış? Evet dediğin gibi onu da bir tartalım önce. Tamire başlamadan önce. Tabi bu naylonu falan var. Jelatini falan var. Bakalım. Evet 159. Şu jelatini de kaldır kardeşim. Sen sök. Sökelim. Orada sökelim direkt. Sen sök onu da. Bismillah. Önde de var jelatin. Bu ön tarafta da var, evet. jelatin var şu anda. Tamam, doğru. 157 Olsun. gram doğru bu. Yani bu öndeki jelatinini de kaldırdığımızda
doğru hesaplama Doğru oluyor. 157 gramı Evet, evet. yakalayacağız. Kaç çeken özellik, bunun arkada parmak okuyucusu yok. Evet, parmak okuyucu bunda yok çünkü ekrana koymuşlar parmak Ekranın okuyucu. üstüne gizli bir şekilde. Evet, evet, evet. Kamera da orada. Ekranın içine girmiyor. Tabii. Parmak izi de orada. Mesela S9'larda falan parmak okuyucusu Tabii. genelde Arka arka kapakta sökerken kapakta kapağa oluyor. çok dikkat etmek Evet, gerekiyor. evet, Şöyle- orada flex vardı çünkü. Açtığımızda flexi vardı. Bu arada bu videoyu abonelerimiz ısrarı üzerine dedim ben kendim çekeyim. Çok yoğun olduğum için pek öyle zamanım olmuyor ama Artık mağaza yaramaya başlayan evet, olmuş. evet. Birkaç kişi aradı, dedi Lokman Bey'le görüşmek istiyorum. Bu arada bu telefonu da bugün aldım. Daha sim kartımı takma kısmet olmadı. Hasan kardeşimiz geç illa geldi. abi videosunu çekelim dedi. Bunun üzerine biz de bunun videosunu çekeceğiz. İçindeki parçaları kendisi de merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Umarım siz de merak ediyorsunuzdur. Kaç derece? Tamam, yeter. Arkadaşlar cihazı arka kapaktan sökeceğimiz için onun için nereden sökmeye başlarsanız ona göre vantuzu oraya yakın tutarsınız. Arkadaşlar akıllı telefonlarda arka kapak açacağınız zaman mutlaka plastik materyaller kullanın. Bu pena dediğimiz plastik malzemeler kullanmaya dikkat edin. Önem gösterin. Şimdi Metal bunu açarken bunu taktım buraya. Bunu da hafiften böyle çok hafif çekiyoruz. Ona göre bu kapağı açıyoruz arkadaşlar. Neden metal kullanmamalıyız? Çünkü bu kapağın boyası kavlar yani kalkar ve kapağa zarar verir. Yani boyası Soyulur. kalktı mı da soyulduğu zaman çok kötü bir Hoş olmayan. zarar yani görüntü verir. Onun için mutlaka plastik materyaller kullanmaya önem gösterelim. Evet, şu anda cihazın içini açıyoruz. İlk aşama gerçekleşti. Evet. Evet, arka kapağı Gorilla Glass 5 Cam. darbeye dayanıklı. Çizilmeye karşı Çizilmeye, dayanıklı. Ama darbe tabii yani tabii ki dikkat kırılmaz etmek lazım. anlamına da gelmez, tabii cam sonuçta camdır tabii. kırılabilir. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet vida mevcut. Arkadaşlar kasa vidalarını sökerken vida diziliş şekline göre şöyle bırakırsak ona göre vidaların yerlerini karıştırmayız. Çok önemli bir konu aslında, değil Evet, mi? evet, tabii. Çünkü mesela bu Samsung'larda pek yok ama şeylerde bazı modellerde vida ebatları farklı olabiliyor. Vida ebatları farklı olunca da Çok kalıcı zarar tabii verici hasarlar da çünkü oluşabilir. büyük küçük Yanlış vida yerlere. değişebiliyor tabii. Samsung'larda genelde aynı mı? Samsung'larda genelde aynı ama bazı modellerde değişebiliyor.
bir nevi bir şablon oluşturup o vidaları aynı o şekilde Tabii. Telefonun şekline göre vidaları diziliminde ona göre tabii. yapıyorsun şu an. Tabii. Evet, şu anda vidaları söktük. Şimdi gelelim arka kapağına. Orada NFC var. Benim gördüğüm. Evet, şurada NFC. Kablosuz şarj olma özelliğini sağlayan ve aynı zamanda başka cihazı kablosuz şarj etmeye yarayan parçamız burada. Evet, az önceki yaptığımız şarjını sağlayan parça bu. Kablosuz şarj NFC, paylaşma. NFC aynı zamanda kablosuz şarj, aynı zamanda Wi-Fi. Evet. Wi-Fi ve GPS parçaları bu parçada mevcut. Aynı zamanda kablosuz hızlı şarj da oluyor. Evet. Sıradaki parçamız. Bu da zil buzzer'ı dediğimiz hoparlör dediğimiz Evet, en çok söylenen. müzik sesinin çıktığı parça. Zil sesi. Aynı zamanda burada da mevcut. Üst tarafta da Stereo stereo olması için iç stereo oluyor kulaklıkları tabii. biz diyoruz genelde. Şimdi arkadaşlar bir cihazda her şeyden önce cihazdan akımı kesmek, batarya soketini çıkarmak, yani kısa devreyi önlemek için. Bunu zaten her videomuzda her zaman Tabii her zaman bunu özellikle belirtiyoruz. Ona gerçekten dikkat çok önemli edin. bir şey. Evet. Burada da ön kamerası var. Zaten Samsung'lar hemen hemen genel olarak aynı şekilde hareket ediyorlar. Yani aynı dediğim, yani şablon olarak hemen hemen birbirine benziyor. Cihazın içi benziyor. Evet. Ön kamerası. 10 megapiksel bir ön kamerası var. Evet, 10 megapiksel ön kamerası var. Bu arada burada 3 tane ayrıyeten kamerası var. Biraz sonra onlara da geleceğiz. Şu dış kulaklık jackı dediğimiz kulaklık jackı. 3,5 milim jack olan. Evet. Bu kulaklık jackı. Evet, şimdi bunları söktük. Şimdi Aslında burada baktığınız zaman buradaki S9'a falan çok benziyor anakart. tabii buradaki önemli şeylerden bir tanesi de anakartın üzerindeki vidalar. Anakart üzerindeki vidalar diğer vidalara göre çok farklıdır. Bak, bir tane burada var, iki tane de burada Şarj var. soketinin olduğu Evet, yerde. bunlar biraz daha kısa oluyor çünkü. Bunları özellikle ayırmamız gerekir. Şunlar da şarj soketinin yanında olan vidalar. Bunların ebatları, boyları diğerlerine göre biraz farklıdır. Evet, gördüğünüz gibi S10'un içi bu şekilde. Samsung Galaxy S10. Evet, 3 tane arka kamerası var. Şimdi oraya da yanında geleceğiz. flaşı. Orada Evet, şimdi oraya da geleceğiz. Bu arada unuttuğumuz bir şey var. SIM kart yuvası. SIM kart yuvasını özellikle hatırlatalım. Burada 2 tane delik var gördüğünüz gibi. Burada 2 tane delik var. Bir tanesi SIM kart tepsisi dediğimiz SIM kart yuvası içindir. Bir tanesi ise mikrofon arkadaşlar. Bu telefonu ilk alacak kişilere özellikle hatırlatmam gerekiyor. İğneyi yanlışlıkla buraya bastırırsak özellikle ben sim tepsisini çıkarmadım ki anakarta gelene kadar orada
özellikle göstermek gösterelim istiyoruz. diye. Tabi. Şimdi burada bastırırsak burada mikrofon parçası, anakart başka parçası ufak tabi. Koyular. Böyle çünkü sim kart çıkacak diye buraya bastırıyorlar. Mesela doğal olarak insanlık hali buraya bastırabilirler. Yani Şimdi insanlık bir de hali. bu sim kart iğnesi bazen hani olmuyor bu. Ufak bir iğne oluyor. Başka bir şey o daha da derine gidiyor. Tabi Uzun şimdi olduğunda. tabi uzun bir şey taktığımızda bu mikrofonu dahi Tabii. koparabilir yani. Tabii. Burada anakarta ciddi zararlar verebilir. Burada ön kamera, Soketleri var. ön kameranın Kısa devre yapabilir. soketleri var burada. Şebeke antenleri var burada. Kısa devre yapabilir dediğin gibi yani. Çok Bunu buradan basit. bastırırsak sim kartı çıkartacağız diye. Özellikle arkadaşlar bu konuyu hatırlatayım. Biz dedik anakarta kadar gelelim. Ondan sonra sim tepsisini Tabii. çıkartalım ki anakarttan bunu gösterelim diye. Yani bunu düşünsene, bu yine buraya kadar zorla bastırıyorlar insanlar. Bir de arka tarafında da entegreler var. Yani oraya da zarar veriyor. Küçük bir şey aslında ama ne kadar önemli. Tabii çok ince bir ayrıntı. Düşünsene bir ayrıntı. adam yeni telefonu almış. Bilmiyor. Yeni aldı. Bilmiyor yani. Çünkü bugüne kadar Samsung böyle bir şey yapmadı ki yani. Tabii. 2 tane. Bu adam ne bilsin bunun şey olduğunu. Biraz da büyük. Tabii ama insanlar genel olarak mikrofon olarak bu altta konuştuğu deliği kısmı biliyorlar. mikrofon. Tabii bunu biliyorlar. Ama baktığımız zaman burada da video mikrofonu var. Tabii, Video ikinci çekim mikrofon. sırasında ikinci mikrofon dediğimiz bu video, bununla da ses alıyor sonuçta. Bunu buradan bastırırsak buna çok ciddi zarar verebiliriz. İlk alacak arkadaşlara özellikle hatırlatmamızda fayda var. Bu konuda dikkat etsinler. Sim kart gördüğünüz gibi zaten belli. Burası. Tepsisi burada. Sokette bir ayrıntı Ne gibi? ben dikkatimi çekti. Bunda soket direkt anakartta. Şarj soketi. Şarj soketi mi? Evet. Tabii şimdi oraya da geleceğiz. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli parça anakarttır. Anakart cihazın kendisidir. Yaptığımız herhangi bir tamirde direkt anakartı en sağlıklı, en sağlam şekilde nasıl çıkartırız? Nasıl muhafaza Tabii ederiz? özellikle buna dikkat edelim. Çünkü ufacık bir şey de kırılabilir. Yani gördüğünüz Tabii. gibi S9'un içindeki tüm özellikleri sağlayan parça bu. Bunun için de hassas bir şekilde anakartı ekrandan çıkartalım. Yani kasadan çıkartalım. Ona dikkat edelim. Bu arada şu kameralarını da bir çıkartalım. Kameraları da çıkartalım. Evet. Bütün sistemi, Sökmüş bulunmaktayız. evet, bütün telefonun tüm parçalarını sökmüş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi 3 tane kamerası. Bu kameraların özellikleri nelerdi? tane Ön 12. kamera. Ön kameranın özelliği 10 megapiksel. 10 megapiksel. Arka kamerada. Arka 2 tane 12 kamerada megapiksel. 2 tane 12 Bir megapiksel. tane de 16 Bir megapiksel tane de ama 16 geniş açı. Ultra megapiksel geniş açı. geniş açı. Evet, ultra genel açı dediği Geniş büyük açı. ihtimal şu. Çünkü içi yuvarlak, geniş açı alır. Bu da normal ana kamera. Ana kamera ve diğer kamera, toplam 3 kamera var arkasında arkadaşlar. Bu konuda da bilgi vermiş olduk. Şimdi gelelim bataryaya. Sıktığımız sıvı uçucu bir maddedir. Bataryaya herhangi bir zarar vermez. Bataryanın sadece rahat ve sağlıklı çıkmasını sağlar. Yapışkanı çözmesi için değil mi? Evet tabii yapışkanı bir anda böyle kurutuyor. Kuruttuğu için de çıkarması daha kolay oluyor. Tabii. Evet, gördüğünüz gibi gayet kolay ve rahat çıkmış oldu. Evet, gördüğünüz gibi bu da Samsung Lityum-iyon. Galaxy S10 bataryası. Lityum-iyon 3400 mAh bir batarya kullanmışlar. Evet, 3400 mAh, zaten burada da yazıyor 3400 mAh bir batarya kullanmışlar. Bu da gayet güzel bir batarya. Yani kötü değil. Şimdi arkadaşlar gelelim cihazın titreşim motoru dediğimiz titreşimini sağlayan parçaya. Cihazın titreşimini sağlayan parça bu parça. Şu parça gördüğünüz gibi bu cihazın titremesini O da sağlayan parça.
S7'ye Bunların hepsinde benziyor, aynı ya. S8'de, S9'da, Note 8'de yani Samsung'un hemen hemen son çıkardığı %80-90 Edge serilerinde hep aynı titreşim. Edge ve S serilerinde hepsi aynı titreşimi kullanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ekrana. Şimdi bu ekranın özelliklerine gelelim. 6.1 inç bir ekranı var. 6.1 inç, aynı zamanda bu da Gorilla Glass. Gorilla Glass 6 ama. Gorilla Glass 6 teknoloji. tabi S serisinin son Son teknolojisi. sağlamlık teknolojisi dediğin gibi. QHD Plus ekran çözünürlüğü var. Evet, bu arada bilmiyorum Yani- görüyor musunuz ama bak burada da sensör yerleri gizlenmiş durumda. Hasan görüyor musun? Ha, Bak. ben görmedim evet. onu. Sensör, Şimdi cihazı sensör sökünce orada yerleri. boşta kaldı. Evet şimdi boşta kalınca da Aha, şimdi bu da ben gördüm. şu sensörlerin olduğu bölüm. Şu işte kalp Yakınlık atışı, sensörü, yakınlık sensörü, çünkü burada 3 tane delik var. basınç sensörü Burada var. Kalp sensörü görünüyor var. mu bilmiyorum ama evet. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane delik aynı zamanda gizlenmiş. Cihaz kapalı iken, şu şekilde kapalı iken görünmüyor. Ama açtığımızda anakartı Oradaki çıkarttığımızda şeffaf o şey oradaki gözüküyor. şeffaflık ortaya çıkmış olduğu. Şimdi kalp sensörü var. Evet burada Basınç kalp sensörü, sensörü var. basınç sensörü var. Kalp sensörü arkada kameranın yanında benim bildiğim. Şurada Ha, şurada. parmaktan Evet ölçüyor. evet. Kalp o Şurada. kalp atış hızı olsun. Tanı bu Orada kapağın yakınlık sensörü neresinden var. bakıyor ki? Bu nereden ölçüyor? Orada Ha olması şurada, lazım. tamam, şuraya Var mı? bakıyor. Ha, Evet ha, evet yer evet. yapmışlar. Evet, buna yer yapmışlar gördüğünüz Tamam, gibi. o kalp atışı. Bu kalp atışı sensörü, aynı zamanda flash'ı da burada. RAM'i de buranın altında, burayı 8 GB çıkartıp RAM'i var. cihaza da fazla zarar vermeyelim. Sonuçta Kendim kullanacağız. kullanacağım tabii. Biraz kullanmak nasip olsun yani, daha sim sim kartı kart takmadık. takalım. Evet. 8 RAM'i çekirdek Exynos 8 çekirdek, RAM'i kaçtı? 8 GB. RAM'i 8 GB, işlemcisi ise 8 çekirdek işlemciye sahip. Exynos Ama 9820. bayağı teknoloji gelişti Hasan. Küçücük şeye neler sıkıştırmışlar ya. Maşallah. Yani teknoloji bayağı gelişiyor. Evet, Samsung yapıyor. Bir de arkadaşlar, Samsung gerçekten şimdi bir cihaz alırken özellikle insanlar o anki özelliklerine bakıyor ama daha sonra bilmiyor ama içini insanlar. bilmiyor. Tabii içini bilmediği için de daha sonra oluşabilecek en küçük bir arızada bile bazen mesela çok pahalı Zorluklar cihazlarda, tabii pahalı cihazlarda bir titreşim motorunu dahi değiştireceğiz diye ekrandan söküyoruz Evet. ve ekran kırılma riski bazılarında %90. Çok öyle bir yapmışlar ki yani Tabii, o ekranı tabii. sökmeden iç parçalara geçemiyoruz. Tabii ekranı sökmeden iç parçaları sökemiyoruz çünkü ekrandan sökülüyor cihaz. Tabii. Ekrandan söküldüğü için de bayağı sıkıntı çıkıyor ama Samsung bu konuda gerçekten başarılı diye düşünüyorum. Özellikle S serisi S ve serisi. Note serilerinde çok başarılı olduklarını. Açıkçası bunu düşünmüş de. Tabii yani düşünmüş, yani yarın bir gün bir cihazda bir teknik arıza olduğu zaman yani bu Ulan insanlar nasıl? bunu tamir edebilsin. Küçücük bir parça için telefon çöp olmasın. olmasın. Tabii o yönden gerçekten Samsung'u takdir ediyorum şahsen. Yani ben beğeniyorum Samsung'un o yönünü. Tabii doğal olarak Samsung şimdi baktığınız zaman gerçekten güzel bir telefon. Yani kullanışlı telefon ama ekranları pahalı. Bazı Müthiş modellere pahalı ama göre evet ekranları şimdi pahalı ama bu- şu anda diğer çıkan modellerin de ekranları pahalı. Yani yeni çıkan son modellerin hemen Son model çoğunun. pahalı. Açıkçası AMOLED olanların Evet. hepsi pahalı. AMOLED, Gorilla Glass, yani bunun teknolojisi bir telefonun maliyeti var. zaten %90'ını, %95'ini diyebiliriz. Evet. Tamamen ekran kaplıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 ekranı bu şekilde. Cihazı komple söktük. Şimdi bu parçaları yan yana koyalım. Şu şekilde diyelim. Bakalım kaç gram. Dur, ona da tartacağız. Önce bir şöyle gözden bir şablonunu Şablon çıkartalım. oluşturalım. Evet. Bakalım Bir cihazda şablon neler var. oluşturalım. Cihazda neler var, neler yok. Ne oluyor, ne bitiyor, değil mi? Bir sim kart taksaydık keşke. Yok, kısmet olmadı. Neyse, onu da takacağız Hasan. Cihaz bizde zaten. Telefon bizim. Tamam. Şu şekilde diyelim. Bu ön kamerası. Ön kamerasını da şöyle koyalım. Bataryasını da şu şekilde şuraya bırakalım. NFC. Aynı zamanda kablosuz şarj dediğimiz parça. Bunu da şu şekilde bırakalım.
Ama bu videoda aboneleri bence 2 sürpriz bekliyor. Evet. Birincisi Evet. Birincisi senin bu işlemi yapıp bizzat kendin yapman. İkincisi tabii ki de Eson. Çünkü bekliyorlardı. Ve ekran. Evet, Samsung Galaxy S10'un içindeki tüm parçalar bunlar. Bir de bu parçaların ağırlıklarını kaç gram Tartacağız. olduklarını tartacağız şu anda sizlere. Bunu ilk defa yapıyoruz galiba. Evet evet. Hiç böyle bir şey yapmadık bugüne kadar. Şunları şöyle bırakalım. Şimdi öncelik nereden başlayalım? Nereden? Sim kart yuvasından başlayalım. 0.39. 1 gram bile değil. Evet. Ondan sonra ön kameraya bakalım. 0.57. Bir tane vidaya da bakalım önce. Bir tane vidaya da mı bakalım? Orada Bakalım. 2 çeşit vida var. Tamam. Sonuçta hepsine bakacağız dedik. 0.4. Anakart vidası ne kadarmış? 0.3 mü? 4 mü? Dur bakalım. Ortaya koyalım. Tartının yeri rahat olmadığı için. Ne oldu? Yeniden başlayalım. Evet, 0.3. 0.3 bu. Anakart Bunlar vidasıysa bu da 0.3. Biraz ebatları küçük ama şeyleri geniş, çapları geniş olduğu için bunu Ağırlıkları aynı. ağırlıkları aynı. 3 gram Hangisine vidalar. bakalım şimdi? Şimdi titreşim motoruna bakalım. 2 gram 2.11. 2.11. Evet evet 11. Hı hı. 2.11 titreşim motoru. Dış kulaklık jackına bakalım. 0.46. Dört buçuk gram. 4.5 gram Zil ve buzzer'ı. zil buzzer'ı, hoparlör dediğimiz parça. Şu 3 kamera, özellikle şu 3 kamerayı çok merak ediyorum. Bu kadar özelliği kaç grama sıkıştırmışlar diye. Değil mi? Şimdi Evet. 4.58 burada ne var? gram. 2 tane 12 megapiksel Evet, kamera. evet, Bir tane üç 16 tane. megapiksel ultra geniş. Evet Ve evet. kaç gram? Evet bu kadar. 4.5. 4.58 işte 4.5 diyebiliriz. Yani bu kadar özelliği Buraya. 4.5 grama sıkıştırmışlar. Ondan sonra bataryamıza gelelim. Bataryamız Biraz kaç yüksek gram? çıkar. Batarya biraz da yüksek çıksın Hasan. Bir de ekran. 46.5 yani 46.50 gramda bataryası. Yani Şimdi, üçte birini bu alıyor. evet, 157 gram gidiyordu. Anakart kaç gram? Ama tam Bu tam biraz zor oturuyor. olacak. Heh, böyle iyi. 17.5 diyelim. 17.4,5 diyelim buna. Öyle yamuk durdu. Evet 17.5 işte 4.5. 17.4 17.5 civarlarında. Şimdi NFC'ye gelelim. NFC Kablosuz kaç şarj. gram? 6.5. Maşallah. Bu baya beklemiyordum bu kadarını bundan. Değil mi? Kağıt gibi duruyor Evet aslında. evet. Arka kapağı kaç Kapak gram? bence daha düşük gelecek. 15 gram. 15 gram. Cam ama 16 şey, gram doğru. hemen hemen. 16 Evet gram. cam olduğu için, Gorilla Glass olduğu için bir de Evet. Oradan doğal olarak biraz yüksek. geriye
Şimdi Cihazın geriye en geldik. önemli- En önemli parçası ekran. Anakarttan Anakart sonra ve anakarttan sonra ekran. 59. 59.2 diyelim. Bir de 1.5 59.1.5 evet. Yani cihazın 59.2. Tartmadığımız bir şey kaldı mı? Yok. benim gördüğüm kadarıyla yok. Evet. Şimdi cihazımızı toplayalım. Samsung Galaxy S10'u toplayalım. Bence bu kadar bilgi yeterli yani. Daha paylaşacağımız bir şey kaldı mı? Tabii şu an için. Cihazın ruhunu söktük yani. Tabii. Şimdi sökmüş olduğumuz parçaları tekrar yerine takacağız. Sökmüş olduğumuz parçaları tekrar aynı Montajını şekilde. yapacağız. Şimdi Tabii. demontaj, şimdi montaja Evet geçiyoruz. evet montaja geçeceğiz şu anda. Bunun için de en son çıkarttığımız titreşim motorunu bir yerine takalım. Evet, titreşim motorunu yerine taktık. Kamerayı anakarta takalım. Evet, kamerayı da anakarta taktık. Şarj soketiyle ilgili bilgi vermiş miydik? Hı? Şarj soketi. Bu arada şarj soketini de hatırlatmakta fayda var. Daha önceki S serilerinde, Note serilerinde anakarta bağlı değildi. Tamamen şuradan bağımsız bir parçaydı. Artı bir flex vardı. Flex vardı yani mikrofon, sesin Şarj gittiği soketi. mikrofon, ondan Tabii. sonra şarj soketi, Antenle ilgili bir parça vardı orada. Wi-Fi antenleri, hı. kablo vardı, şöyle kablo çekiyorduk. Hı hı. Diğer videolarımızı izlerse abonelerimiz onu da görürler. Şöyle kablo da çekiyorduk. Bundan anakarttan bağımsız bir parçaydı. Yani şurası ayrı bir parçaydı. Tabii. Şurası ayrı bir parçaydı. Ama burada hepsini anakartın üzerine koymuşlar. Anakartın üzerinde. Yani bizim görmüş olduğumuz fark Evet bu. bu. Evet, şimdi gelelim cihazı toplayalım. Artık toplayıp bir sim kart takalım. Evet evet, toplayıp dediğin gibi bir sim kartımızı takmaya başlayalım Hasan. Anakartı şarj yuvasının olduğu yere hafiften böyle bastırdıktan sonra yerine takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten elinizle de kontrol ettiğinizde oturduğunu fark edeceksiniz. İkincisi dış kulaklık jackı dediğimiz jackı yerine takıyoruz. Son olarak ön kamerayı da yerine takıyoruz. Eldiven olduğu için biraz ters takıyormuş lazım. Bunun soketi yan tarafta, genelde diğerlerinde böyle aşağı oluyor ya, el alışkanlığından o şekilde aşağı doğru Tabii, takmaya artık çalışıyoruz. Evet evet. Bu da tamam. Şimdi gelelim bataryamıza. Bataryanın altı bu arada yapışkan, kendi yapışkanı var zaten. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Bataryayı takıyoruz ama flexini bağlamıyoruz. Bu önemli. Flex'ini son olarak bağlayacağız. Zaten bundan sonra mecbur sıra flex'e gelecek. Bu arada şu ekran soketini unuttuk. Hasan son olunca insan biraz heyecanlanıyor. Daha kullanmadan evet. Bir önce kullanmaya geçmek istiyor insan. Tabii.
Bu çok güzel oyun oynanır. Evet, son olarak zil buzzer'ı dediğimiz hoparlör, müzik sesinin çıktığı parçayı, bu arada bir hoparlörde burada dediğimiz gibi stereo sesin Ses çıkmasını sağlıyor. çıkmasını İkisi bir sağlıyor. olunca stereo sesin çıkmasını sağlıyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey kalmadı. Son olarak batarya soketinde yerine takıyoruz ve NFC parçasını da yerine oturtuyoruz. Evet. Hepsi bu kadar. Tamam, unuttuğumuz bir şey yok. Şimdi vidaları, Hasan, unuttuğumuz bir şey var. Hasan, anakart vidalarını takmadık kardeşim. Ben anladım zaten. Ah kardeşim. Ama ben şöyle yaptım sana. Evet. Problem yok. Tekrar takacağız zaten anakart vidaları. Bunların altında. Uykusuz bir daha Hasan, saat kaç? Saat 3.30 mu? Gece 4'ü buldum. Yarın Şu an sabah kaç yine iş saat? var. Bilmiyorum, bakmıyorum artık saate. Öncelikle aklımı 4, keselim. Olur böyle şeyler. Şimdi anakart vidalarını yerine takalım. Ellerim de titremeye başladı bu aralara. Sabah dükkanda, akşam burada. Çalışmadan olmaz Hasan. Vidaları taktık. Tekrar batarya soketini yerine takalım. Sil bazıda. Zil bazını da takacağız. Bunu makineyle sıkmayalım ki Makinede tabii sıkınca onda anlayamıyorsun değil mi? tabii ne kadar sıktığını anlamadığın için devamlı hani sökmeyi onunla yapman iyi de sıkmayı Hissederek. tabii. Vidaların, ebatların hepsinin aynı olduğu için fark etmiyor ama genel olarak dediğim gibi Alışkanlık. alışkanlık. Hı hı. Bunların vidalarının ebatları hepsi
Aynı. Şimdi ise şununkini takacağız. Evet, unuttuğumuz bir şey kalmadı. Şimdi bakalım, inşallah cihazımız çalışır. Bu arada kapağın kendi yapışkanları zaten duruyor. Yapışkanlarına zarar vermemeye çalıştık. Şimdi arka kapağını takalım. Son olarak sim kart yuvasını takalım. Bu sim kart yuvasını tekrar hatırlatalım. Burası sim kart yuvası deliği. Burası mikrofon arkadaşlar var altında. Mikrofon deliği, video çekerken. Tekrar hatırlatalım çünkü önemli Tabii, bir şey tabii. olduğu için tekrar hatırlatma gereği Ciddi de duyuyorum bir Hasan. nokta. Evet, ciddi de bir nokta çünkü kafa karıştırıcı, hani bilmeyenler için. Sonuçta bazılarınız biliyordur ama çoğu bilmeyebilir Cihazı yani bir sonuçta. ölçelim tekrar. Ne kadar? Kaç? Tartalım mı? Tabii bence tartalım. Açtık ettik. Vida Tamam, söktük, bakalım. çıkarttık. Evet, jelatinle birlikte. 157,5 ön jelatin var. Önünde jelatin var. Bu jelatinle birlikte 158,5, yani jelatin 157 olması şu gereken. jelatinde 1,5 gram vardır. Vardır. 157 gram, yani doğru söylüyorlar. Direkt cihaz 157 gram. Şimdi cihazı açalım. Bismillah. İnşallah çalışır Hasan. Evet. Evet arkadaşlar, burada sizlere bilgi vermeye çalıştık. Samsung Galaxy S10'un içindeki parçalarının tanımını yapmaya çalıştık. Hasan Cihazı kardeşimle olabildiğince beraber. tanıtmaya çalıştık. Evet, gece saat 3.30-4 saat kaç Dördü şu an? geçti. 4'ü geçti mi? Yani Tabii. bu saate kadar cihaz bize biraz geç geldiği için biz de dedik ki gelmişken videosunu abonelerimizle paylaşalım. Abonelerimiz cihazın içini de görsün. Kaç gram olduğunu da görsün. Seni de merak ediyorlardı. Evet, beni de merak ediyorlar. Hep bana diyorlar abi ekran değişimi sen yap diye. Bu videoda Bu videoda da yardımcı olmaya çalıştık sizlere. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy S10 daha 4 gün önce tanıtıldı. Bunu bütün parçalarını söktük. Tekrar topladık. Umarım sizlere güzel bir video yapmışızdır. Faydalı bir video yapmışızdır. Kendi şahsi telefonum, bundan sonra kendim kullanacağım artık. İnşallah. Evet, kullanmaya başlayacağım inşallah. Şöyle. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.